Yeni videodan herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte LG marka G3 telefonlarda görülen kronik arızalardan ekran kararma sorununu ele alacağız. Görmüş olduğunuz gibi telefonu normal kullanırken birden ekran kararıyor. Bunun dışında gelen çağrı olursa görüntü haricinde sesi ve her şey normal çalışıyor. Tamir işlemine geçmeden önce bu arızanın sebebine kısaca değinmek istiyorum. Bu arızanın sebebi aslında tahmin edeceğiniz gibi kullanıcı hatasından değil, fabrikasyon hatasından kaynaklanmakta. Nedir bu hata diye soracak olursanız, bunun sebebi kısaca işlemcinin aşırı derecede ısınmasından kaynaklanıyor. Tıpkı bilgisayarın ekran kartında yeterli soğutma sağlanamadığında ekran kapanması gibi düşünebilirsiniz. Bu telefonlarda da üretici firma tarafından işlemcinin ısınmaması için önlem alınmadığından dolayı bu sorunla karşılaşıyoruz. Şimdi telefon kapağını açma işlemine geçiyoruz. Önce alt kapağı, sonra üst kapağı çıkartıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi telefonun bordu karşımızda. İşlemci de bu metal muhafazanın altında, yani bordun diğer tarafında. Bordu çıkartabilmemiz için öncelikle burada gösterdiğim bazı soketleri dikkatlice ayırmamız gerekiyor. Evet, bahsettiğim soketleri ince uçlu bir cımbız yardımıyla dikkatlice söküyorum. Soketleri ayırırken çok zorlamadan sökmek gerekiyor. Çünkü aşırı hassas olduğu için pinlerden biri veya birkaçı eğilebilir. Eğilmesi durumunda da soketi değişmek zorunda kalabiliriz. Bu da hem zaman kaybı hem de az da olsa maddi kayıp demektir. Evet, bu görmüş olduğunuz telefonumuzun en önemli donanımı olan işlemcidir. Bu işlemci gereğinden fazla ısındığı için ekran kapanmaktadır. Birazdan bu işlemcinin ısınmasını önlemek için bilgisayardakine benzer bir yöntem kullanacağım. Birazdan uygulayacağım yöntemle işlemcideki ısıyı etrafındaki metal parçalara ve ekstradan ekleyeceğim alüminyum materyale yayarak düşürmeye çalışacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi fabrikasyon hata dediğimiz nokta burası. Normalde bu alan diğer birçok modelde olduğu gibi metal olması gerekirdi ki işlemci yayılımını rahat bir şekilde yapabilsin. Tabi burada işlemcisi ısınan biraz daha eski modelleri kastediyorum. Yeni çıkan modellerin birçoğunda buna gerek yoktur.
Evet, işlemcideki ısıyı iletmek için soğutucu olarak bu görmüş olduğunuz soba borularının ek yerlerini yapıştırmaya yarayan alüminyum folyo bantını kullanacağım. Bu alüminyum diğer metaller gibi iyi bir ısı iletkenidir. Aynı zamanda yapışma özelliği olduğu için de bunu tercih ettim. Alüminyum folyoyu kaplayabildiği alanın ölçülerine göre kesiyoruz. Alan ne kadar geniş olursa ısı yayılımı o kadar iyi olacaktır. İşlemcinin tam teması sağlaması için denk geldiği bu kısma ekstradan birkaç kat daha folyo yapıştırmamız gerekiyor. Buraya işlemcinin yüzey ölçüsüne göre fazla kalın olmayan, yani kapağın kapanmasını engellemeyecek şekilde ince bir sac da koyabilirsiniz. Hatta daha iyi olacaktır çünkü tam temas sağlar. Normalde kendim de saç uygulayacaktım. Ancak sahibi acele ettiği için fazla zamanım yoktu. O yüzden de uygulamadım. Evet, bu görmüş olduğunuz normal bilgisayarlarda kullanılan termal macundur. Bu ısı iletimini önemli ölçüde arttırarak işlemcinin fazla ısınıp ekran kapanmasını engeller. Bunu kullanma sebebime gelince ne kadar folyo katmanı eklersem ekleyeyim, işlemci yüzeyi ile soğutucu arasında muhakkak bir boşluk kalacaktır. Böyle bir durumda işlemci yine ısınarak ekran kapanacaktır. Bunu engellemek için sürülen termal macun bu hava boşluğunu kapatarak işlemcideki ısıyı direkt olarak yapmış olduğum soğutucuya aktarır. Soğutma sistemi uygulamasını yaptıktan sonra telefonu açıp bir süre test ediyorum. Normalde telefonu açtıktan en fazla 1 dakika sonra ekran kapanma sorunu oluşuyordu. Bu uygulamadan sonra bakalım bu süreyi aşabilecek miyiz? Hep birlikte görelim.
Evet, yaklaşık 3 dakikalık denemenin ardından ekranın kapanmadığını gözlemliyoruz. 3 dakikanın ardından ekran kapanmıyorsa telefon düzelmiş demektir. Çünkü genelde açma tuşuna bastığımda ekran en fazla 1 dakika açık kalıyordu. Bazen de 30 saniyede kapanıyordu. Evet, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izleyenler için faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Belki içinde işinize yarayacak başka videolar bulacaksınız. Bunun için takipte kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.